Kızlar, şimdi bunu sol elinize alıyorsunuz, bunu da sağ. Böyle kibar kibar kesiyorsunuz. Ha, bir de altın kural var. Baston yutmuş gibi oturacaksınız. Böyle mi yapacağız fındık? Aynen öyle Neriman. Lan başta kontak oluyordum bu karıya ama bildiğin su kaçırıyormuş bunun kafa. Baksana hepimiz film olduk sayesinde. Lan siz ne bakıyorsunuz bu ayarsıza? Ne demişler? Tavuk balık kelle, bunlar yenir elle. Yumulun lan! Kenan abi, hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın Kenan abi, her şey yolunda mı? Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Tabii. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Melek. Melek benden bir şey gizliyormuş. Hayır olamaz. Elif'in kızı olduğunu öğrenmiş. Bunca zaman bu büyük gerçeği benden saklamış. Aman Allah'ım. Elif'ten mi bahsediyor gerçekten? Kenan abi, yani Melek abla bunu size söylemeyi çok istiyordu. Her gün ama her gün aklında hep bu vardı. Ben en yakın şahidiyim. Ama söylemedi. Üstelik de burnumuzun dibindeyken. Aman Allah'ım. Elif öğrenmiş. Öğrenmiş. Zeynep, Demek artık sen de biliyorsun Kenan abi. biliyorum evet. Ama bunu onun söylemesini beklerdim. Söyleyecekti. Yani uygun bir zaman bekliyordu. İnanın bunu size söyleyemedi. Her gün kahroluyordu Melek abla. Abim. Canım abim. Ne olur uyan artık. Biliyorum, duyuyorsun beni. Ne olur uyan. Hepimizin sana ihtiyacı var. Bak, Efruz baba da burada. İkimiz de seni çok özledik abi. Ne olur aç gözlerini. Yıllarca senden ayrı yaşadım. Şimdi seni kaybetme acısını yaşatma bana abi, ne olur. Efruz baba.
Allah'ım sana şükürler olsun. Hemşire falan çağırmak lazım. Kızım sen burada otur, ben çağırırım. Otur ya. Merak etme abi. İyileşeceksin. Çok iyi olacaksın. Müsaade edin lütfen. Yani onun için de hiç kolay bir durum değildi ama bunu size söylemek. Bunca zaman kandırıldım. Ama yani siz o zaman görüşmüyordunuz ki. Birden pat diye karşınıza çıkıp... Söylemeye zaman bulamadı diye bir gerekçeyi ben asla kabul edemem Zeynep. Ama Söylemeliydi. Melih'in abisi olduğunu bana söylemeliydi. Melih mi? Evet. Haklısın Kenan abi. Abicim, bir ağrın var mı? Neredeyim ben? Hastanedeyiz. Bir kaza geçirdin. Korkuttun oğlum bizi. Çok korkuttun. Çok şükür şimdi daha iyisin. İyisin değil mi abi? İyiyim. Şükür. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Çok şükür yanımızdasın abi. İyisin. Kenan abi dediğim gibi yani Melek ablanın içinde hiçbir art niyeti yoktu. Zaten o da uzun süre inanamadı gerçekten kardeşi olduğuna. Bu insan evimize geldi. Ailemizin içine girdi. Arkadaş olduk. Hatta birlikte iş bile yaptık. İpek'le evlenme noktasına kadar geldiler ya. Ama işte Melek ablanın bunların hiçbirinden haberi yoktu. Yani dediğim gibi o zaman o kardeşi olduğunu bile bilmiyordu ki. Yani daha birkaç ay oldu öğreneli. Melih abi de tabii yıllarca dağılan ailesinden kalan son emaneti bulmak için kapı kapı Melek ablayı aramış. Sonra da herhalde daha önce sizin çiftlikte çalıştığını öğrendi Melek ablanın. Yani bir kapı araladığını düşündü herhalde. Yani kötü bir niyetle değil, kardeşini yeniden bulmak, kavuşabilmek için. Ya Kenan abi gerçekten Melek ablanın bunların hiçbirinde hiçbir suçu yok. Kız bunun 10.000 bakıma gelmiş ha. Şşş. Asolist. Senin dudaklar botokslu mu? Bakımlı kadınsın belli. De, kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Bize benzemediğini, bizim gibi olmadığını böyle mi göstereceksin? Baksana şunlara. Anlıyorlar mı sence? Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Peki o zaman kimin için bu çaba? Giyinmeler, süslenmeler? Kimin için bu güç gösterisi? Kendim için. Nereden geldiğimi, kim olduğumu unutmamak için. Sana söyledim. Boşuna direniyorsun. Ne kadar çabalarsan çabala. Bu deliğe düştüğün anda kim olduğun değil, kim olacağın önemli olan. Sen beni tanımıyorsun. Kim olduğumu bilmiyorsun. Ama ben sana söyleyeyim. Arzu Emiroğlu'yum ben. Buraya geldiğim günde öyleydim. Buradan defolup gittiğim günde öyle olacağım. Yani beni ne kendinle ne buradaki kimseyle karıştırayım deme.
Evin içi ne kadar güzeldi öyle. Düğünde bahçesini gördük ama asıl güzellikler içindeymiş vallahi. Öyle de orası kızıma hiç yaramadı ya. Baksana kızım ne hallerde. Evet, haklısın, doğru. İnşallah iyi olacak Veysel. Nasıl? Nasıl Tülay'ım, nasıl? İmkanlarıyla. Zeynep'in tedavisi için ellerinde gerekli tüm imkanlar var sonuçta. Gerekirse yurt dışında bile tedavi ettirebilirler, öyle değil mi? Orası öyle de. Tülay ablam haklı baba. Yani ablamın iyi olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar bence. Zaten o para pul yüzünden bu hallere düştü. Arzu malından, mülkünden olmasın diye. Tamam. Ben hallederim canım. Al bakalım. Sağ ol. Abim yemekten önce yanına geldi. Bana bir sıkıntısı var gibi geldi Zeynep. Ne konuştunuz? Kenan abi Melih abiyi öğrenmiş. Ne? Yani artık Melih abinin Melek ablanın abisi olduğunu biliyor. Bu yüzden de çok kızgın tabii. Şok oldu tabii. Onu anlıyorum. Ben de ilk öğrendiğimde çok fazla tepki vermiştim. Şimdi kendini kandırılmış hissediyordur. Ama Melek ablanın neler yaşadığını, ne zorluklarla uğraştığını bilmiyor tabii. Çok kırgın. Sen ne dedin peki? Hani ne diyeyim işte, onun da yeni öğrendiğini söyledim. Yani hatta öğrendiğinde bu duruma onun da inanamadığını anlattım. Ama işte. Evet, çaylar da geldi. Ellerine sağlık Tülay'ım. Sağ ol ablacığım. Mis gibi olmuş, mis. Ellerin dert görmesin Tülay'ım. Afiyet olsun canım. Ya var ya şu kirli fakirhaneyi sen böyle bir cennete çevirdin ya. Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmez daha. Öyle değil mi lan Murat? Vallahi babam doğru söylüyor Tülay abla. Yani resmen bir sihirli değnekle dokundun. Abartmayın canım, utandırıyorsunuz beni. Sen var ya sen komple değiştirdin bizi, komple. Tıpkı burada olduğu gibi. Ya boşuna dememişler ya. İnsanın karşısına Allah iyi birini çıkarmalı. Ha tıpkı işte burada olduğu gibi. Senin gibi yani. Aman Veysel. Öyle. Gülün siz daha gülün. Parayı ayarlayamazsam bunlar son gülüşleriniz olacak. Gözüm üstünüzde. Ne oldu Veysel? Hayırdır? Yok bir şey yok ya. Baba. Ben çıkıp biraz hava alayım ya. Nereye Veysel böyle durduk yere? Ya Zeynep'e canım sıkıldı ya. Ben biraz dolaşayım şöyle bir kendime geleyim. Siz şey yapmayın ya. Şey yapmayın siz. Hay Allah'ın belası herifler ya. Ulan bir düşmediniz yakamdan be. Ne arıyorsun lan sen burada?
Şimdi evi mi gözetliyorsunuz şerefsizler? Ağır ol bakalım. Beni Gökhan abi gönderdi. Lan oğlum, vermedik mi paramızı? Daha ne istiyorsunuz lan? O ilk taksitti Veysel Efendi. Ben yine de bir hatırlatayım dedim de sonra kahkahalar boğazınıza takılı kalmasın. Ödeyeceğiz diyorum oğlum. Ödeyeceğiz lan. Ne sık boğaz ediyorsunuz insanı? Benden söylemesi Veysel Efendi. Hadi eyvallah. Vay arkadaş ya. Adam burnumuzun dibine kadar girmiş ya. Kesin bir şey oldu ve bize söylemiyor. Vallahi ben de anlamadım Tülay abla. Hayırdır Veysel? Neredeydin? Ya hava alacağım dedim de Turay'ım ya. Amma abarttınız ha. Vallahi bir şey yok ya. Tülay'ım bu çay da şimdi soğumuştur ha. Varsa şöyle güzel bir çayı. İçeriz değil mi Murat? Ya, olur olur içeriz. Ben o zaman hemen tazeleyeyim. O da daha yeni öğrenci sayılır Kenan abi. Yani kendinin bile bu duruma alışması hiç kolay olmadı inan. Sonra yaşadıklarımızı biliyorsun. Bizim düğün telaşımız. Düğünde olanlar. Sonra senin başına gelenler. Yani bir türlü fırsat bulamadı sana söylemeye. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilemez oldum. Şu an için her şey yolunda görünüyor. Öğleden sonra doktorunuz gelecek. Son kontrolleri yapıp çıkabilirsiniz. Taburcu olabilirsiniz. Abi duydun mu? Çıkıyoruz. Zor bir ameliyat atlattı. Bundan sonrası daha mühim. Çok iyi bakılması gerekiyor. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Geçmiş olsun. Dilerseniz beni takip edebilirsiniz çıkış işlemleri için. Ben bir çıkıp geleyim kızım. Tamam. Sana çok iyi bakacağım abi. Hemen ayaklanacaksın. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Sana yük olacağım Melek. Zorluk vereceğim. Güçlük vereceğim. O nasıl söz abi? Olur mu hiç öyle şey? Bak göreceksin. Her şey çok daha güzel olacak. İnan bana. Hadi çıkana kadar dinlen şimdi. Ben söyleyecektim. Ama yapamadım.
Nasıl oldun? Daha iyiyim. Doktor kısa sürede ayağa kalkar dedi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz? Vallahi burnu düşse yerden kaldırmayacak. Ben onun gazını almasını bilirim de. Bırak şimdi durduk yere sıçratmışım üstüne ama. Zaten sultan onun milletini kesecek kızım. Bana gerek kalmaz. Gece görmemiş miydi bunu? Yo, görmemiş. Ne oluyor? Ne bakıyorsunuz öyle? Arzu, yerinde olsam Sultan abla uyanınca böyle dolanmazdım ortalıkta. Niyeymiş o? Nasıl dolaşacağımı da mı size soracağım? Bırak bırak. Kaşınmak istiyor. Bırak. Biraz sonra Sultan ablası kaşıyacak onu. Ben Neden Melek ha? Hiçbir şey anlamıyorum. Bir sürü soru içinde dolanıp duruyorum. Neden diyorum? Melih neden bana ve aileme yalan söyledi? Önce bir abin olduğunu öğrendim. Sonra o kişinin evime giren, arkadaşım dediğim... Kenan, ben istedim anlatmayı. Peki neden söylemedin o zaman? İki kardeş amacınız neydi? Ne amacımız olabilir? Ya belki abim beni bulabilmek için. Peki neden Melek? Neden gizledin benden? Melih, iyi misin oğlum? Bir ağrın var mı? İyiyim. Melek nerede? Kenan geldi. Demek öyle. Her şey benim yüzümden. Her şey. Bütün gizlediklerim. Zeynep'in başına gelenler. Şimdi kardeşim benim yüzümden. Ben çok büyük hata yaptım Efruz baba. Çok büyük. Melek gibi bir kardeşi hak etmiyorum ben. Ben o kazayı hak ettim. Allah kullarını sever oğlum. Eğer bu kazayı başına verdi de canını almadıysa vardır bir sebebi. Bu af dilemen için bir fırsat işte oğlum. Efruz baba. Artık doğru olanı yap. Kardeşine, Zeynep'e, Emiroğullarına git. Gerçek Melih'in nasıl olduğunu göster onlara. Vicdanın yatışsın. Ben çok pişmanım Efruz baba. Biliyorum, biliyorum. Hamurun iyi senin. Tersi olsa hiç pişmanlık duyar mıydın? Vebalini hisseder miydin yapmadıklarının bile? Artık bu vicdanla doğru adımlar atacağın bir hayat var önünde oğlum. Önemli olan hatadan dönmektir. İpek
İpek'le evlenmeye kalktı ya. Bu kadar ileri gitti. Evlenmek mi? Nasıl yani? Bütün o yalanlarıyla aileme yakınlaştı. Annem babam diye tanıttığı bambaşka kişileri evime soktu. Kardeşimden, ailemden ne istedi? Yani o sadece beni bulabilmek için... Sen vicdanlı bir delikanlısın oğlum. Allah sana bir can bağışladı. Bundan sonra dürüstçe mücadele edeceksin. Ancak böyle başarabilirsin. Geceleri başını yastığa koyduğun zaman huzurlu uyumak için oğlum. Eskiden benim çiftlikte yaşadığım bilgisine ulaşmış. İzimi sürebilmek için de aranıza girmiş. Pekala sorabilirdi. Konuşabilirdik. Yapamamış. Yani benim oradan iyi anılarla ayrılmadığımı öğrenmiş. Bana bu kadar yaklaşmışken tekrar başa dönmemek için de korkmuş. Peki diyelim ki İpek'e hisleri gerçekti. O zaman neden İpek'le ayrıldılar? Kenan, eğer kötü niyetli olsaydı İpek'le evlenirdi değil mi? Yani bu oyuna devam ederdi. Ama yapmadı. Yani bak yaptığı şey doğru demiyorum. Ama o yani Kenan kimsesiz kalmış. Yıllarca yetimhanede büyümüş. Annesizliğin, babasızlığın ne demek olduğunu sadece onun gibi biri anlar. O her şeyi benim için yaptı. Ailesinden kalan tek şey için. Kardeşi için. Bunu unutmuşsun. Babanın emanetini getirdim sana. Bunu parmağından çıkarınca çok şaşırdım. Almayacak mısın? Böyle temiz bir emaneti daha fazla kirletmek istemedim baba. Bu yüzük intikam hırsıyla kendini kaybetmiş biri olarak bana ağır geldi. Kayıp diye bir şey yoktur evlat. Tecrübeler vardır. Bu yaşadıkların hep tecrübe olarak dönecek sana. Ben bu yüzüğü takmayı hak etmiyorum baba. Hak ettiğim gün, rahmetli anne babama layık bir evlat olduğum gün, bunu parmağıma takmak boynumun borcu olsun. Demek artık bir ailen, bir abin var. O benim geçmişim. Annem, babam, her şeyim. Her şeye rağmen birbirinizi bulmanıza çok sevindim. Ben artık gideyim. Abimin yanına gitmem lazım.
Kiraz yine börekleri döktürmüş. Söyleyeceğim artık. Biraz yapmasın şunlardan. Kilo aldıracak bize. Aa, Aliye Sultan siz merak etmeyin. Çok formdasınız. Hem iltifatları biz değil siz alıyorsunuz. Dün Zeynep'in babası fotoğraflarına bakıp hala aynı olduğunu söyledi ya. Bir şey demeye de gelmiyor size. Ben aslında sizinle bunu konuşmak istiyordum da. Dün babamın davranışları için ben çok özür dilerim. Özür dilemek ne demek? Hem ne yaptı ki? Kızım, o senin baban sonuçta. Siz bakmayın onun böyle olduğuna. Yeni fark etti bir kızı olduğunu. Beni asıl büyüten Melek abladır. Gerçek annem değil tabii ama inanın gerçek annem gibiydi. Yemedi, yedirdi sağ olsun. Onun sayesinde okula gittim. Bugünlere geldim. Beni büyütmek için çok çile çekti. Ama tabii şimdi beni böyle görmesi Nasıl ödeyeceğim lan ben bu parayı? Hadi ilk taksidi bir şekilde hallettik de şimdi ne yapacağız? Of, bana acil para lazım. Baba. Baba. Veysel, Hı? Bir şey mi dedin Tülay? dün geceden beri bir tuhafsın. Ne tuhaf ya, yok. İyiyim ben ya. Size öyle gelmiş. Tülay abla haklı baba. Bir garip davranıyorsun. Ya boş verin şimdi ya, ne garibi ya. Ne güzel şurada kahvaltı yapıyoruz. Keyfini çıkaralım değil mi ama? Tabii. Ha, şöyle. Merhaba, ben Efruz. Merhabalar, ben de Kenan. Merhaba. Efruz Bey, Melih'in babası. Yani manevi babası. Onu büyüten kişi. Bir kere bizim eve de gelmiştiniz sanırım. Bugün ben evde yoktum. Eşiniz ve annenizle görüşmüştüm. Ben müsaade isteyeyim çocuklar. Şurada köşede bir cami var. Öğlen namazını kılıp da geleyim. Melih, oğlum sonra görüşürüz. Kenan, şimdi yorma kendini. Daha yeni iyileşiyorsun. Sonra konuşuruz. Abimle hiç konuşamadık bu mevzuyu anne. Ama boşanma tarihi çok yaklaştı. Çok da üstüne düşmek istemiyorum ama nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Arzu yengemin durumu yüzünden mi böyle diyorsun? Tabii kızım. Şimdi oradayken boşar mı hakim? Tam tersine anne. İşlediği suç hakim için daha belirleyici olacaktır bence. Bence dava ertelenebilir. Abim avukatları bilgilendiriyordur herhalde.
Resmime bayılacaklar. Er ya da geç bu boşanma öyle de böyle de gerçekleşecek. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak? Boşanma mı? Artık bu bir an önce nihayete ersin. Kenan için hayırlısı neyse olsun. Bitsin artık, ayrılsınlar. Bir yuva kolay kurulmuyor ama Kimin aklına gelirdi böyle olacağı? ortada bir çocuk var. Bu durum en çok Tuğçe'yi etkileyecek. Tabii çok üzülecek. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Yanında kocaman bir ailesi olduğunu ona hep hissettirmemiz lazım. Muhakkak. O benim torunum. Bir Emiroğlu. Bu çiftlikte bizim de hayatına devam edecek. Hiçbir şeyden mahrum olmayacak elbette. Tuğçe? Tuğçe ne oldu? Çok kötü bir şey oldu Elif. Ne oldu söylesene. Annemle babam boşanıyorlar. Nereden biliyorsun ki? Ben çizdiğim resmi göstermek için aşağı inmiştim. Babaannemle halam konuşurken duydum. Belki yanlış anlamışsındır. Duydum diyorum, duydum. Çok üzüldüm. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ha? Ağlama Tuğçe ne olur. Buyurun Sultan abla. Günaydın Sultan abla. Abla çayın. Fındık, bir limon kes bana. Akşamdan beri midem fokur fokur kaynıyor. Ne lan senin bu halin? Siz görmediniz mi bunu? Söyledik abla ama. Ne oluyor ya sabah sabah? Bu paçavraları bilerek mi giydin kızım sen? Ne diyorsun sen ya? Bana nispet mi yapıyorsun? Ay ne nispet yapacağım sana? Harcarım lan seni. Dinime imanıma it gibi harcarım. Ulan ben adamın ümüğünü sıkar, suyunu çıkartırım. Git çıkar lan üstüne! Ağlama artık ne olur. Ben boşanmaktan vazgeçtiler sanmıştım. Belki geçen seferki gibi yine ayrılmazlar. Babaannem boşanacaklar dedi. Kulaklarımla duydum. Of. Tuğçe hadi gel biraz bahçeye çıkalım. İyi gelir. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hiç beni düşünmüyorlar. Beni sevmiyorlar. Seni çok seviyorlar. Görmüyor musun? Böyle konuşma. Sevseler böyle olur muydu? Demek ki annem bu yüzden gitti.
Bana yalan söylediler. Annem yazlıkta falan değilmiş. Tamam, belki gelir. Barışırlar. Nerede benim annem peki? Hı? Beni bırakıp nereye gitti? Buldum. Dedem annemin yerini kesin biliyordur. O bana yalan söylemez. Hatta belki annem oradadır. Annemin büyüdüğü ev ya orası. Bunu nasıl öğreneceksin peki? Benim hemen dedeme gitmem lazım. Dur Tuğçe. Tek başına gidemezsin. Ama beni kimse götürmez ki. Ama ben dedeme haber verirsem belki gelir beni alır. Nasıl yani? Dinle şimdi. Gözünüz aydın. Tetkikleri tamamladık. Hastamızın taburcu olmasında engel bir durum yok şu an. Çok şükür Allah'ım. Ben de ne zaman çıkacağım dedim. Taburcu işlemleriniz birazdan başlar. Doktor bey, herhangi riskli bir durum yok değil mi? Hayır hayır. Hastamız gayet iyi durumda. Zor bir süreci kolay atlattı diyebiliriz. Verilmiş sadakamız var desenize. Yalnız buradan çıktıktan sonra hastamız kesinlikle fazla yorulmayacak. İlaçlarını aksatmayacaksınız ve bol bol istirahat. Siz hiç merak etmeyin. Gözüm gibi bakarım ben ona. Pekala. Tekrar geçmiş olsun. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip